Bugünlerde hepimiz Covid aşısı konuşuyoruz. Bugünlerde de 18 yaş altına Covid aşısının yapılması gündeme gelince bütün anneler, babalar da çocuğuma Covid aşısı yaptırmalı mıyım? BioNTech aşısı yaptırsam bir zarar olur mu? Bunları soruyor. Sizler için bu soruların cevaplarını ayrıntılı olarak anlatmaya karar verdik. Covid aşısı neden önemli? Çünkü Covid aşısı hepimizin hayatını etkiledi ve bugüne kadar 3,5 milyon kişinin de ölümüne neden oldu. Yani ölümcül bir hastalık ve hepimizi evlerimize hapsetti ve sosyal hayattan bizleri kopardı. Bu bakımdan tabii ki önemli. Covid aşısı olarak çocuklara hangisi yapılmalı? Covid aşısı olarak 18 yaş altında bugüne kadar onay alan tek aşı BioNTech aşısıdır. Bu sebepten dolayı BioNTech aşısı yapılması gerekiyor ve BioNTech aşısı nedir? Covid virüsünün proteinini kodlayan mRNA'nın vücuda verilerek vücutta bu virüsün proteinini oluşturup ona karşı antikor geliştiren bir aşıdır. Bu aşı genelde verilen mRNA 1-2 gün içinde vücuttan atılır. Ve bizim DNA'mızla, bizim genlerimizle temasa geçmez, birleşmez, hastalık oluşturmaz. Onun için güvenlidir. Kullanılmasında bir sakınca yoktur. Çocuklar ve ergenler COVID enfeksiyonunu nasıl geçiriyor? Genellikle çocuklarda COVID enfeksiyonu yetişkinlere göre daha hafif geçiyor. Ve genelde belki de COVID geçirdiğini anlamadan ortaya çıkıyor belirtiler ve bu sebepten dolayı anlamıyoruz. Bir nezle gibi, soğuk algınlığı gibi kendini gösterebiliyor, boğaz ağrısı gibi kendini gösterebiliyor. Tabii çocuklara ve ergenlere neden aşı yapılması önemli? Çünkü çocukları ve ergenleri sosyal hayattan koparamıyoruz. Okula gitme diyemiyoruz, spora gitme diyemiyoruz ve özellikle ergen yaştaki çocuklara da söz geçirmek zor, gezme, tozma diyemiyoruz. Ve genelde ergen yaştaki çocukların hepsi dışarıda arkadaşlarıyla gezmek istiyorlar. Tabii bu sebepten dolayı da hastalığın belirtileri de fazla olmadan geçirdikleri için de eve getiriyorlar. Toplumda yayılmasına neden oluyorlar. Onun için bir çocuk ne yapıyor? Bütün virüsü etrafına çok kolaylıkla yayabiliyor, yayılmasına neden oluyor. Bu yayılmayı engellemek için özellikle çocuklarda Covid aşısının yapılmasında fayda var. Çocuklarda yapılması için hangi aşı onay aldı? Biraz önce bahsetmiştik. Çocuklarda özellikle Covid aşısının onayı sadece BioNTech aşısı var. BioNTech aşısının daha önce 16 yaşın üzerinde yapılan çalışmalarda, faz 3 çalışmalarında önemli bir yan etki olmamasından dolayı güvenle yapılabileceği bildirildi ve bu daha sonra çocuklarda özellikle 18 yaş altında 12 ile 15 yaş ve 15 ile 26 yaş arasında çalışmalar yapıldı. Faz 3 çalışması tamamlanmasından sonra bu aşıya FDA onay verdi. Yani çocuklarda onaylı olan tek aşı şu anda BioNTech aşısı. Mayıs 2021'den beri çocuklara da yapılmaya başlandı. Çocuklarda BioNTech aşısı etkili mi? Evet, etkili. Özellikle 12-15 ve 15 ile 26 yaş arasında çocuklarda yapılan çalışmanın sonucuna göre, faz 3 çalışmasının sonucuna göre etkinliği %100. Özellikle 12-15 yaşında daha fazla antikor oluşturduğu ortaya çıktı. Yani yaş küçüldükçe etkinliği de fazla oluyor. Bu sebepten dolayı çocuklarda etkinliği %100. Çocuklarda yan etkileri var mı? Evet, çocuklarda yan etkiler aynı yetişkinlerdeki yan etkiler gibi görülebiliyor. Özellikle çocuklarda aşı yapılan yerde ağrı çoğu çocukta oluyor. Yani %85'inde genelde bir ağrı oluyor. Bazen çocuklarda %1 ile 3 arasında ciddi şekilde bir ağrı olabiliyor. Genelde ağrı olduğu zaman parasetamol içeren ağrı kesicilerle genelde tedavi ediliyor ve bu ağrılar 1-2 gün içinde genelde düzeliyor. Bunun dışında baş ağrısı ve yorgunluk çoğu vakada oluyor. Çoğu çocukta, yetişkinlerde olduğu gibi olabiliyor. Baş ağrısı ve yorgunluk bazen ciddi şekilde de olduğu, %1 vakada olduğu bildiriliyor. Bunun dışında tabii bu ağrı eğer yorgunluk olursa bir istirahat etmeniz ve ağrı kesici almanızda fayda var. Bunun dışında
olan bir yan etki de ateştir. Ateş özellikle daha fazla oluyor. Ne kadar yaş küçülürse ateş olma olasılığı da biraz daha fazla oluyor ama sıklığı o kadar çok yüksek değil. İkinci dozdan sonra bile görülme oranı %20 civarında ve bu ateş bazen 40 dereceyi bulan nadiren olabiliyor, 40 dereceyi de bulabiliyor ama genelde ateş düşürücülerle genelde 1-2 gün içinde düzeliyor. Bazen de mide bulantısı, kusma, eklem ağrısı, kas ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Ama bu çocuklarda özellikle pıhtı dediğimiz tromboz olayı bildirilmemiş, alerjik şok olayı bildirilmemiş. Yani bu çocuklarda alerjik şok ve pıhtı gibi ciddi reaksiyonlar bildirilmemiş. Hiçbir ölümcül reaksiyon ortaya çıkmamış. Yani ölümcül bir reaksiyon genelde olmuyor. Bunun dışında özellikle 30 yaşından küçüklerde, erkeklerde miyokardit yani bir kalp iltihabının daha fazla olduğuna yönelik çalışmalar var ama bunda sıklığı tabii normalde milyonda 6 kişiyken bunlarda 100 bin kişide 6 kişide olduğu bildiriliyor. Yani oldukça nadir. Onun için çocuklarda özellikle faydaları riskine göre çok daha fazla. Toplumsal bağışıklanma için çocuklara aşı yapılması çok faydalı olacaktır. Çocuklara yapılabilen tek aşı BioNTech aşısıdır. Çünkü BioNTech aşısı bugüne kadar ruhsat alan tek aşıdır. Bundan sonra belki Sinovac aşısı ve diğer aşılarda çocuklarda yapılması için onay alacaktır. Çocuklara aşı yapılması konusunda öncelikle çocuklara da bilgi vermemiz, onları hazırlamamız gerekiyor. Şu da bilinmeli ki çocuklara diğer yapılan aşılarla beraber aynı anda yapılabiliyor. İlla ki diğer aşıdan sonra 14 gün beklemeniz gerekmiyor.